Siz hiç böyle bir cami gördünüz mü? Çok iyi ya. Baksanıza. Kung Fu imam. Londra'dayız. Abi inanılır gibi değil ya. Çin'de siyahi bir David Beckham heykeli arkadaşlar. Abi şaka mı bu ya? Şaka mı? Çinli'ye vize vermiyor abi İngiltere. Diyor ki ben de İngiltere'yi buraya yaparım kardeşim. Arkadaşlar herkese tünaydın. Neredeyim? Yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İnternette araştırıyordum. Çok eski bir caminin olduğunu öğrendim. Burası eskiden Şangay'a bağlı değilmiş. Şangay'ın dışında bir şehirmiş. Ticaret rotalarından bir tanesi tabii içinde cami olduğuna göre. Ve ben yürüdüğüm için hemen ambulanslar çalmaya başladı. Geçmiş olsun dedim içindekine. Şehrin ismini alta yazacağım çünkü unuttum. 45 dakika gösteriyordu haritada. Ben Google Maps'e alışık olduğum için A-Map'e bakmadım. Vallahi 2 saatten fazla sürdü. 10 küsür dolar yazdı taksi. Yani inanılmaz ucuz. Bayağı şehirler arası özel arabayla geldim. Şimdi camiye girelim bakalım. Şişleri görünce helal yemek herhalde. Bakın bu da helal muhtemelen kasap. Ve çok enteresan bir camiye geldik. Bence çok özel. Çin'deki camiler. Selamünaleyküm. Can I see? Yeah, thank you. Selamünaleyküm. Buraya para atarız çıkarken. Aha, rüzgara bakın. Oh ne güzel. Esteli rüzgar bağrıma. Evet başlayalım. Bakın buralar turistik falan değil arkadaşlar. Yani turistiği bırakın, ulaşması bile çok zor. Ama ne kadar güzel bir bahçesi. Ya Çin beni temizliğiyle çok şaşırttı. Bana böyle bir şey anlatsalardı ben hadi lan falan derdim yani. Evet, inanılmaz ya. Siz hiç böyle bir cami gördünüz mü? Bakın, Taoist mimariyle, Çin mimarisiyle yapılmış bir cami. Üzerinde Arapça yazılar var. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Bakın, İslam'da, selamünaleyküm. İslam'da camilerde hayvan şekilleri olmadığı için böyle bir sanki bir ejderha gibi geliyor. Tabii ki Çin mimarisinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse
0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Burada Çince caminin tarihi anlatılıyor. Ben size kısaca geçeyim. Bu tabii yakın tarih. Çok iyi ya. Baksanıza. Kung Fu imam. Çok iyi ya. Bayıldım fotoğrafa. Burası arkadaşlar Ming Hanedanlığı döneminde yapılıyor. Çok eski. 1391 yılına tarihleniyor tam olarak. Şangay'ın en eski camii burası. Çin'in değil, Çin'in en eski camiini size gösterdim. Guangzhou'da. İslamiyet kadar eski neredeyse. Burası Şangay'ın en eski camii. Şangay, İpek Yolu rotalarından da bir tanesi. Ya kapının güzelliğine bakın ya, şey gibi, Hobbit evi gibi. Bakın yine hat sanatıyla Çince. Selamünaleyküm. Hat sanatıyla Çin sanatını birleştirmişler. Ya şu kapıya bayıldım. Geçelim değil mi kapıdan? Geçtik. Başımız göğe erdi. Burası kimin yaptığı bilinmiyor ama Orta Asya'dan gelen tüccarların torunları tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Yani bilgi böyle. Huiler olabilir. Çok büyük bir Çinli, Han Çinlisi Müslüman bir grup. Göstermiştim onları da zaten. Uygurlar yapmış olabilir. Ya da Orta Asya'dan gelen diğer Müslüman gruplar yapmış olabilir. Tamamen geleneksel Çin mimarisi kullanılıyor arkadaşlar. Siz de gördünüz. Ahşap sütunlar, kemerli çatı yapılar, Çiniler kullanılıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki bir Taoist tapınak gibi gözüküyor ama değil. Çok güzel bir cami. Ne kadar kültürlerin birleştiğini gösteriyor. Vallahi ben burada bir kebapçı gördüm. Hava sıcak. Kebap yenir mi? Kebap her zaman yenir. Bu şehir daha yeni Şangay'a, 98 yılında Şangay'a bağlanmış. Yani düşünün. Burası da muhtemelen Hui Müslümanlarının ya da Uygurların açtığı bir restoran. Çünkü benim gördüğüm tüm camilerin etrafında böyle restoranlar vardı. Neyse girip bir deneyelim bakalım. Mangal bizden zaten, Adana mangalı. Oh, etler de güzel. Bir de ayran bulsak. Bak içimden geçti ha. Bu cami çok güzel çünkü hem Budist mimarisi var, hem Taoist mimarisi var, hem de Müslüman mimarisi var. Böyle bu mahallede kültürler karışmış. Tabii ticaretle bu şekilde oluyor. Şangay, İpek Yolu'nun başlangıç noktalarından bir tanesi. Pekin ya da Xi'an'dan da başlıyor aslında, gösteriliyor ama buradan da sonuçta oraya ticari eşyalar gidiyor. Evet, oturacak yer zor buldum. Böyle bir kebapçı var ve tabii ki gazozumuz. Gazoz mu bu bilmiyorum ama değişik gördüm. Deneyim dedim. Soğuk en azından. Evet, bu zahter sanırım. Zahterli ekmek getirdiler ve acılı harika. Şehir keşfetine çıkalım bakalım neler olacak. Ben birden çıktım, yemeğimi yedim. Ya adamla ben böyle pide istedim. İçine dürüm yapacaktım. Ne yazık ki olmadı. Şimdi çok ilginç bir yere götüreceğim sizi. Burada yakında. Size ama çaktırmadan bir şey çekmek istiyorum. Burada şöyle. Adam dilencilik yapıyor ama QR kodla yapıyor. Çok acayip. Arkadaşlar bakın hiç ismini bile bilmediğim, yani hala bilmiyorum bir şehirdeyiz ama ağaçların yola yaptığı güzelliğe bakın. Türkiye'de sadece belki birkaç yerde görüyoruz. Dolmabahçe'de var böyle bir şey. Ama burada birçok şehirde böyle geniş yollar ve inanılmaz güzel yeşil. Harika. Bizde Dolmabahçe'de var böyle bir yol da. İşte bir iki yerde anca.
This is Mozart. Turkish march. Türkiye deyince bunu söyledi. Thank you. Şu. Evet, arkada Çinlilerin toplu konutlarını görüyorsunuz. Çinliler böyle büyük binalarda yaşıyorlar genel olarak. Ama aha bir de tren geçiyor. Onu da görüyorsunuz. Ha, bu tramvay gibi bir şeymiş. Ama hemen benim arkamda artık Londra'dayız. Abi inanılır gibi değil ya. Şimdi gelin arkamdaki Londra'ya bakalım. Gerçekten Çinlilerin espri anlayışı çok iyi. Alman kasabasına gitmiştik ama bu çok daha etkileyici ya. Bu ne abi? Nehrin şeklini bile İngiliz gibi mi yaparsınız ya? Binalara bakın. Abi inanılmaz. Köprünün mimarisi, köprünün korkulukları. Aynı caminin olduğu mahalledeyiz. Şimdi bakın nehirden inişe, bacaların taşlarına ve arkadaşlar dev bir şehirden bahsediyoruz. Öyle 2 tane ev yapıp burası İngiltere falan gibi yapmamış adamlar. Bakın evden iniş, sahile iniş. Aynı İngiliz stili. Ve dev bir kilise. Burasının ismi Thames Town. Thames Nehri var ya Londra'dan geçen. Bunlar çok tehlikeli ya. Ses de çıkarmıyorlar. Aynı İngiliz kasabasının replikasını yapmışlar. Yani olayı o kadar aşmışlar ki bakın şimdi İngiltere'deki tipik sarmaşıklar var ya, Thames Town diyor. Burası kasabanın merkezi muhtemelen. Thames Town. Neden yapılmış bilmiyorum. İnternette çok fazla bilgi yok. Çinliler de bilmiyor böyle bir yer olduğunu. Excellent Bed and Breakfast Accommodation. Dur bakayım. All and Suite Rooms. Palmer's Beers. Çok acayip ya. Bak futbolcu koymuşlar. Kim bu? David Beckham. Evet, Çin'de siyahi bir David Beckham heykeli arkadaşlar. Charles John Huffam Dickens. Charles Dickens yani. A Tale of Two Cities. Bu da güzel heykeli Charles Dickens'ın. 2 şehrin hikayesi. Yine İngiliz tipi brick binalar, tuğla binalar. Tamamen İngiliz tipi binalar. Bu da viski. Olayı çok ciddiye almışlar ya. Bak ben size söyleyeyim mi? İngiltere'den daha İngiltere burası. İngiltere'de İngiliz kalmadı ki. Bloody hell. Bunun YouTube'da var mı acaba çekeni? Ben hiç görmedim. Yani Türkiye'de zaten yoktur da. Yurt dışında var mı acaba? Very beautiful town. Abi adamlar işlerini o kadar ciddiye alıyor ki İngiltere... Hayır size İngiltere yapamaz mısınız dediler. Ne dediler de böyle gaza geldiniz. Almanya yapamaz mısınız dediler. Oğlum muhteşem. Bu yani geçen gittiğimiz Alman kasabası gibi değil ki. Bu çok farklı. Bak Guide of Thames Town diyor ama her şey Çince. Allah Allah. Baba. Talentum Bookshop. Abi çok herkes de böyle sanki normal bir şeymiş gibi yürüyor falan ya. Alışmışlar tabii. Bakın ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Sahte Alman kasabasına gittik de. Güzeldi ama bu çok olay ya. Yani bu çok saçma olmuş ya. Saçma güzel yani. Abi baksanıza kilise yapıyorlar. Bayağı Anglikan kilisesi inşa etmiş adamlar ya. Tepesi de bayağı İngiliz şeyi. Devam ediyor bunun inşası. Hayretler olsun. Arkadaşlar şimdi size çok az kişi var. Bakın İngiliz tipi bina yapmışlar ama eskimiş ve İngiliz tipi eskimiş. Aynı malzemeyi kullanmışlar. Bak Oxford Street. Abi şaka mı bu ya? Şaka mı? Haydi canım ya. Ya bunu nasıl yaptınız abi? Bakın ahşap işçiliği, tuğla işçiliği. Şu tuğla bacayı yapmak ne kadar zor iş. Buraya böyle bir... Abi yok ya. Baba. İngiliz baniler. Daha neler göreceğiz. Abi yok ya. Böyle bir şey cidden olamaz. Hafta sonu şu anda köprü yapmışlar İngiliz evi stili.
baba ortaçağ evleri. Şu baca, yani inşaatta anlıyor arkadaşlar. Siz söyleyin ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Acaba adama İngiltere bunu yapan kişiye, adam diyorum belki kadın, ne kadar görüyorsunuz değil mi? Beynimizi şey yapmış. İnşaatçı olunca erkek gibi düşünüyor ama kadın da olabilir. Çinli'ye vize vermiyor abi İngiltere. Diyor ki ben de İngiltere'yi buraya yaparım kardeşim. Ben size şöyle söyleyeyim. Birçok İngiliz kasabasından daha İngiliz. Yani şurası İngiltere'de olsa bayağı popüler olur öyle diyeyim. Şarapçı. Yani bu Avrupa hayat stilini de buraya yansıtmaya çalışmışlar. Viskici var, şarapçı var. Bakın ben taksiyle gelirken inanılmaz uzun villalar vardı İngiliz stilinde arkadaşlar. Yani öyle birkaç kilometrelik bir alan değil. Bunlar bir İngiltere yapmışlar buraya. Allah Allah, hayretler olsun. İngiliz arkadaşlar atayım da İngiltere'ye geldim diyeyim. Kimmiş? Percy Shelley. Percy Shelley. Şuradan Scouser'lar, Liverpool'lu Scouser'lar çıkıp "Fucking hell, what are you doing here? Are you filming us? Oh, chicken and chips." Soho Street. Bakın burada büyük bir alan var, yaşıyorlar. Bunların tamamı bekçi kulübesi bile İngiliz stiliyle yapılmış. Bu muhtemelen böyle kilometrelerce gidiyor. Çince tabelaları görmesem unutacağım bir anda ya. Çin'de olduğumu. Burada bir de göller var. Bakın orada mesela Wind Island diyor. Rüzgar adası. Orası da full İngiliz mimarisiyle yapılmış. Bu ne arabası ya? Maxus. Maxus. Bak karavana bakın arkadaşlar. Oha. Abi ne güzel bir karavan bu ya. Mahsus mu yapıyorsunuz böyle şeyleri? Bak Ferrari var. Bunlar zengin demek ki bu bölgedeki insanlar. Ha, Wind Island dedim de Windsor Island'mış. Burası Hampton Street. Windsor Şatosu. Şimdi bu lake'e gidiyormuş. Burada da bir şeyler varmış ama gerek yok. Biz dönelim. Maxus. İlk defa bu arabanın markasını duydum ya. Bakalım yakından inceleyelim. Ortadan... yok kırılmış zannettim de değilmiş ya. Ne güzeldir bu araba var ya. İçi serinmiş gibi duruyor içi. Buraya muhtemelen milyarlarca dolar para harcadılar arkadaşlar. Yani çok 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 büyük paralar belli. Şu kaldırımların, Arnavut kaldırımlı sokakların vesaire. Yani paralar öyle 3-5 kuruşluk işler değil. Ama büyük kısmı boş. Yani Ghost Town da değil ama muhtemelen tutmamış. Starbucks var. Starbucks'ın da maşallah Çin'de açmadığı yer yok. Burası kasaba meydanı. Churchill mi yoksa bu? Oh my god. Oh my god. My good old friend Winston. Bloody hell. Churchill. Pirosu nerede bunun? Yakışmadı. Hafta sonu olmasına rağmen böyle bir boşluk akıl alır gibi değil. Yani çok tutmamış bir proje. 1-1,5 saat mesafede Şangay'a. Yaşanır mı? Bence yaşanır. Kalabalığın içinde, Şangay'ın kalabalığından kaçmak istiyorsanız muhteşem bir yer. Kraliçenin gardırobu diye mağaza açmış. Burada yine bir İngiliz. George Byron. Lord Byron yani. Bu Arnavut milliyetçisi aynı zamanda. Arnavut kıyafetleriyle elbiseleri falan var. Lord Byron. Tabii hepsi İngiliz ajanı. Kökeninde. Burada yine altında tırnak dükkanı. Bakalım bu kimin heykeli? James Watt. Şu meydana geri döneceğiz. Ben böyle heyecanla yaptım. Kaşmirci dükkanı. Abi çok acayip. Yani bu tek adam projesi ise bu çok milyar dolardır ya. Yani tek bir kişi hepsini yaptıysa neyse internette araştıracağım. Bunun maliyeti ne olmuş acaba diye. Mesela birçok ünlü Amerikan markası burada meydana koymuş. O da ilginç. Yani bu projeye gelecek görmüş olmaları ilginç. Meydanı kapatmışlar. Starbucks'ın üzerindeki şeye bakın, kuleye. Abi bu kuleler falan para hep. Yani öyle
Zarttır zurttur işler de değil. Yani ortaçağ İngiliz kasabasını sıfırdan yapıyorsun, bir şehri hatta yani. Harika banklarda oturdum. Vallahi 30-40 dakika oturmuşumdur ya. Çok sıcak. Böyle Thames Nehri dedikleri nehrin ayıran bir de modern köprü var. Arkada bir köprü var mı? Vardır herhalde orada da. Neyse biz modern köprüden geçelim. Vallahi o kadar atlamak istiyorum ki şu nehre. Kimse atlamıyor ama. Yoksa bak sırımla atlayacağım yani. Oo, çok iyi ya. Devamlı temizliyorlar abi. Her şehirde, her yerde. Devamlı temizliyorlar. Burası belki bir hayalet kasaba halinde ama kadın devamlı temizliyor. Çin bu olayı aşmış arkadaşlar. Bakın burada yüzülmesi için yapmışlar ama ve nehri de bloke etmişler. Kasaba kulesi. Evet, inşaatçı arkadaşlar, yazın bakalım böyle bir yerin maliyeti nedir? Bu köprüler, bu binalar, yani binlerce bina var. Bir tane değil. Nehrin kıyısını görüp İngiliz kasabası kuralım demişler ya. Akıllıca. Çok sıcak arkadaşlar. İngiltere'den farkı bu. Aşırı sıcak olması. Böyle koşu yolları var. Vallahi ben Şangay'da yaşasam direkt buraya kapardım. Hiç tertemiz, mis gibi, gir nehire, yüz. Florence Nightingale hastanesi var İstanbul'da. Florence Nightingale. Şehir böyle devam ediyor arkadaşlar. Kent burası da. Hep Londra civarlarından vermişler. Böyle birçok ev, bina dikmişler. İlginç. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Burada bitiriyorum çünkü görüyorsunuz mosmor oldum. Bugün ilginç bir şeyle başladık. Camiyle başladık. Burayı da bayağı aradım. Zor Çin'de böyle yerlere ulaşmak. İlginç. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yazın alta yorumlara. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.